Herkese merhaba. Finans dünyasının derinliklerine hoş geldiniz. Bu tür analizler ilginizi çekiyorsa kanalımıza bir göz atıp belki takip etmeyi düşünebilirsiniz. Başlamadan önce küçük ama önemli bir hatırlatma yapalım. Burada konuşacaklarımız yani paylaştığımız değerlendirmeler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bizim amacımız sadece finansal verileri yorumlamak, size farklı bir bakış açısı sunabilmek. Bugün odağımızda Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri var, küresel bir oyuncu, Şişecam yani SİSE. Elimizde şirketin son 5 dönemine ait finansal raporları ve en güncel faaliyet raporu bulunuyor. Bu verilere bakarak özellikle de son açıklanan rakamlara odaklanarak şirketin finansal sağlığını, gidişatını masaya yatıralım diyoruz. Evet, aynen öyle. Bu incelemede Şişecam'ın son dönem finansal performansına, bilançosundaki değişimlere, bir de tabii nakit akışına detaylıca bakacağız. Amacımız rakamların arkasında yatan hikayeyi biraz daha anlaşılır kılmak. Harika, o zaman başlayalım. İlk dikkatimi çeken, açıkçası biraz ilginç bir tezat oldu. Şişecam'ın 2025 ilk yarısındaki hasılatı yani satışları geçen yıla göre %13 düşmüş. 100,7 milyar TL'ye gerilemiş ama aynı dönemde brüt karı hafifçe artmış. 26,9 milyar TL olmuş. Hatta brüt kar marjı %22,9'dan %26,7'ye sıçramış. Satış düşerken kar nasıl artıyor? Bu nasıl oluyor? Hmm. O ilginç bir nokta. Genelde bu durum şirketin maliyetlerini çok etkin bir şekilde yönettiğini gösterir ya da belki de daha karlı ürünlere odaklanmıştır. Zorlu bir piyasa ortamında bu aslında olumlu bir sinyal, yönetim başarısı diyebiliriz. Fakat işin operasyonel karlılığına yani esas faaliyet karına bakınca işler biraz karışıyor. Bu kalem yani şirketin ana işinden ne kazandığını gösteren kalem uzun bir süre negatif seyretmişti. Son çeyrekte pozitife dönmüş ama marj sadece %3 civarında. Bu hala oldukça hassas bir seviye yani bıçak sırtı. Daha da önemlisi net kar tarafı. 2025 ilk yarısında 3,98 milyar TL net kar var. Geçen yıla göre bir düşüş söz konusu. Ama asıl kritik nokta bu karın büyük ölçüde ana faaliyetlerden gelmiyor olması. Tam 26,7 milyar TL'lik devasa bir finansman gideri var. Bunu dengeleyen 15,6 milyar TL finansal gelir ve 11,6 milyar TL'de parasal pozisyon kazancı var. Bu son kalem, bilirsiniz, yüksek enflasyon ortamında varlıkların değerlenmesinden kaynaklanan biraz teknik bir gelir. Yani net kâra baktığımızda operasyonlardan ziyade dışsal ve daha dalgalı olabilecek faktörlere dayandığını görüyoruz. Bu da aslında kar kalitesinin düşük ve biraz daha riskli olduğunu gösteriyor bize. Anlıyorum, anlıyorum. Yani kağıt üzerinde bir kar var ama motorun gücü asıl işten değil de sanki ek desteklerden geliyor gibi. Bu da tabii sürdürülebilirlik açısından bir soru işareti yaratıyor. Peki bu karlılık tablosu şirketin genel mali yapısıyla yani bilançosuyla nasıl uyuşuyor? Varlıklara, borçlara baktığımızda ne görüyoruz? Bilanço tarafında da çok büyük hareketler var, evet. Toplam varlıklar %23 artışla 455 milyar TL'ye ulaşmış. Burada özellikle dikkat çeken kalem maddi duran varlıklar. Yani fabrikalar, makineler. Bunlar %48 gibi muazzam bir artışla 214 milyar TL'ye çıkmış. Bu bize ne söylüyor? Şirket devasa bir yatırım CAPEX döngüsünün içinde. 2025'in sadece ilk yarısında 14,6 milyar TL yatırım harcaması yapılmış. Ancak tabii bu yatırımların bir bedeli var. Bir yandan nakit rezervleri erimiş, 38,7 milyar TL'ye düşmüş. Daha da önemlisi bu yatırımlar büyük ölçüde borçla finanse ediliyor. İşte en kritik risk noktalarından biri burada karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli borçlanmalar. Sadece son çeyrekte neredeyse 3'e katlanarak 44,7 milyar TL'ye fırlamış. Üçe katlanmak mı? Bu kulağa oldukça ciddi geliyor. Yani uzun vadeli yatırımları bu kadar yüksek oranda kısa vadeli borçla finanse etmek bu biraz şey gibi değil mi? Yarının olası gelirini bugünün acil ihtiyacı için harcamak gibi. Riskli değil mi? Tam olarak öyle. Bu, finans literatüründe varlık yükümlülük uyumsuzluğu dediğimiz ciddi bir risk yaratıyor. Yani uzun vadede getiri beklediğiniz bir yatırımı çok kısa sürede geri ödemeniz gereken bir borçla yapıyorsunuz. Bu da doğal olarak refinansman riskini, yani borcu çevirememe riskini arttırıyor.
Likidite üzerindeki baskı da çok net görülüyor. Cari oran, yani şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü 2,38 gibi gayet sağlıklı bir seviyeden 1,20'ye düşmüş. Neredeyse birebir. Bu da ne demek? Acil bir nakit ihtiyacı durumunda şirket zorlanabilir demek. Ayrıca öz kaynaklar artmış görünse de bilançoda yabancı para çevrim farkları diye bir kalem var. Oradaki eksi 29 milyar TL'lik negatif etki, bu da kur hareketlerinin hisseder değeri üzerinde ne kadar eritici bir etkisi olabildiğini bize gösteriyor. Ciddi bir kur riski de var yani. Evet, riskler artıyor gibi görünüyor ama analizde güçlü bir nakit akışından da bahsediliyordu sanki. Bu ikisi nasıl bir arada oluyor? Biraz çelişkili değil mi? Doğru. Burası işin ilginç ve aynı zamanda şirketin belki de en güçlü yanı. Ana faaliyetlerinden, yani esas işinden yarattığı nakit akışı. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı dediğimiz kalem oldukça istikrarlı ve yüksek seyrediyor. 2025 ilk yarısında 15,3 milyar TL nakit yaratmış esas işinden. Bu rakam aynı dönemdeki net karın neredeyse 4 katı. 4 katı mı? Vay canına. Evet, bu çok önemli. Çünkü şirketin kağıt üzerinde değil, gerçekten kasasına nakit koyduğunu gösteriyor. Ana işi nakit üretiyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Üretilen bu nakdin tamamı, hatta daha fazlası o bahsettiğimiz devasa yatırımlara gidiyor. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı kalemi eksi 20,5 milyar TL. Sonuç ne? Şirket negatif serbest nakit akışı yaratıyor. Yani ana işinden kazandığı para yaptığı yatırımları karşılamaya yetmiyor. Aradaki bu farkı da yeni borçlarla kapatmak durumunda kalıyor. Hatta bu kadar sıkışık bir ortamda bile 2,3 milyar TL temettü ödenmiş olması da enteresan bir detay. Bu aslında bir nevi borçlanarak temettü ödemek anlamına geliyor ve oldukça agresif bir finans politikası izlendiğini gösteriyor. Yani şirket adeta büyük bir inşaata girişmiş, her yerden malzeme alıyor, yatırım yapıyor ama bir yandan da kasanın hızla boşaldığını ve kredi kartı limitlerinin zorlandığını görüyor gibi bir durum var ortada. Tam bir bedeli olan büyüme senaryosu diyebilir miyiz? Yüksek risk alınıyor ama potansiyel getiri de o kadar yüksek mi acaba? Aynen öyle özetleyebiliriz durumu. Eğer bu strateji başarılı olursa yapılan bu büyük yatırımlar şirketi gelecekte çok daha büyük, çok daha karlı bir oyuncu haline getirebilir. Uzun vadede büyük bir kazanç potansiyeli var, evet. Ancak riskler de çok belirgin. Likidite sıkışıklığı ve bu yüksek kısa vadeli borçları çevirememe riski. Ciddi bir kur riski var. Net yabancı para pozisyonu eksi 6,8 milyar TL açıkta. Yani kurdaki her artış şirkete zarar yazıyor. Ve tabii karlılığın ana işten ziyade finansal gelirler gibi daha dalgalı, daha az öngörülebilir kalemlere bağımlı olması. Bütün bu tabloya baktığımızda yüksek risk toleransı olan, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için belki spekülatif olarak değerlendirilebilecek bir fırsat olabilir. Ama daha muhafazakar veya kısa vadeye odaklanan yatırımcılar için mevcut risk seviyesi biraz yüksek görünüyor olabilir. Çok net anlattınız. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şişe camın bu cesur ama bir o kadar da riskli görünen büyüme hamlesi size heyecan verici mi geldi, yoksa biraz endişe mi uyandırdı? Bu finansal tabloda sizin dikkatinizi en çok hangi nokta çekti? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Gelecekte farklı şirketlerin analizlerini de yapmayı planlıyoruz. Eğer bu tür içerikler ilginizi çekiyorsa takipte kalmayı unutmayın derim. Evet, şişe camın bu oldukça karmaşık, çok katmanlı finansal yolculuğunu birlikte incelemiş olduk. Karşımızda gerçekten iddialı büyüme hedefleri olan ama bu hedeflerin getirdiği risklerle de hassas bir denge üzerinde yürüyen dev bir yapı var. Evet, kesinlikle. Akıllardaki temel soru şu galiba: bu cesur adımlar, bu büyük yatırımlar ve bununla birlikte artan borçluluk, uzun vadede şirketi gerçekten hedeflediği yere taşıyacak mı? Bu da aslında daha genel bir düşünceyi akla getiriyor. Küresel liderlik hedefleyen bir şirket, bu yolda ne kadar finansal risk almalı? Bunun doğru sürdürülebilir seviyesi nedir acaba? Gerçekten üzerine düşünülecek önemli bir soru. Bu derinlemesine analiz için katılımınıza teşekkürler. Dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ederiz. Hepinize bol kazançlı günler ve finansal esenlikler dileriz. Hoşça kalın.